Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Güvenlik nedeniyle evin kilit noktalarına kameralar koymak istiyorsunuz veya yeni çocuğunuz oldu ve bebek monitörüne ihtiyacınız var veya daha büyük bir çocuğunuz veya evcil hayvanlarınız var ve yaramazlık yaptıklarında direkt kameradan onları uyarmak istiyorsunuz. Ama artan fiyatlar sebebiyle de sürekli ertelemek zorunda kalıyorsunuz. Bu hafta az önce bahsettiğim tüm senaryolar ve daha fazlasında kullanabileceğiniz uygun fiyatı ve özellikle de şirin tasarımı ile S-Link Swap SL-EG15 model numaralı akıllı güvenlik kamerasını inceleyeceğiz. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Eskiden evin tüm odalarına kamera kurabilmek için her yere kablo döşenmesi, hard disk için kayıt cihazının kurulması ve tüm bu işlemler için de işi bilen teknik elemanlara ihtiyaç duyardık. Giriş seviyesindeki basit bir sistem bile oldukça maliyetliyken elde edilen deneyimde hiç beklendiği gibi çıkmazdı. Ancak akıllı ev ürünlerinin yaygınlaşmasıyla artık kurulum ve kullanım gibi tüm aşamalar biz tüketiciler için son derece pratik hale geldi. Bu hafta inceleyeceğimiz S-Link Swap akıllı güvenlik kamerası bu aşamada uygun fiyatı, oldukça ufak sayılabilecek boyutları, oyuncak robota benzeyen şirin tasarımı ve kullanımı son derece kolay cep telefonu uygulaması ile öne çıkıyor. Bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz geçtiğimiz haftalarda incelemesini yaptığım S-Link Swap akıllı priz ile beraber nasıl kullanılabileceğine dair bir ipucu da ekledim. Merak edenler için inceleme videosunun linkini hem kartlara hem de açıklamalara ekledim. Kutudan kameramız, micro USB uçlu güç kablosu ve adaptöre ek olarak duvara sabitleyeceğimiz bağlantı aparatları çıkıyor. Tamamen Türkçe hazırlanmış kullanma kılavuzunda ise hem cihaz hem de uygulama hakkında ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgiler mevcut. Kutu içeriğinde eleştirebileceğim tek konu kablosunun biraz kısa kalması. Eğer masa veya raf üzerinde kullanacaksanız bir sıkıntı yok. Ama tavana monte edecekseniz de daha uzun bir kabloya mutlaka ihtiyaç duyacaksınız. Bu arada geçtiğimiz haftalarda başladığımız abonelerden gelen izlenme oranlarını desteklerinizle arttırmaya devam edelim lütfen. İlk hedef şu tek basamaklı sayılardan kurtulmak. İkinci hedef de %50'lere ulaşmak olsun. Bu nedenle abone ol düğmesine basabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. İnsan gözünü andıran siyah alanda bulunan kamerası 1280'e 720 çözünürlüğe sahipken 6 adet kızıl ötesi alıcısı ile karanlık ortamlarda bile kaliteli bir görüş sağlayabiliyor. Kamera 355 derece pan hareketiyle sağa veya sola dönebiliyorken 120 derece tilt hareketiyle de yukarı ve aşağı doğru da hareket edebiliyor. Üzerinde bulunan hoparlör ve mikrofon sayesinde çift taraflı konuşmalar yapılabiliyor. Wi-Fi 2.4 GHz bandından internete bağlanabilen kamera içerisine maksimum 64 GB'a kadar microSD hafıza kartı da eklenebiliyor. Son olarak hareket algılama sensörleri sayesinde evde kimse yokken aktif hale getirmeniz durumunda uygulama üzerinden de size uyarı gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Donanım tarafında keşke şu da olsaydı diyebileceğim bir özelliği yok, çünkü benzerlerinde bulunan tüm özellikler bu küçük kamerada da mevcut. Kameranın tüm özelliklerine erişebilmek için Türkçe dil desteği de bulunurken hem Android hem de App Store marketlerden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Tuya Smart uygulamasını kullanıyorsunuz. Kurulum işlemini ya uygulamanın ana sayfasındaki cihaz ekle menüsünden otomatik olarak algılamasını sağlayarak ya da soldaki menülerden önce güvenlik ve video, sonra da akıllı Wi-Fi cihazına basarak başlatabilirsiniz. Sonraki ekranlarda önce 2.4 GHz bandında çalışan Wi-Fi ağınızı ve şifresini giriyor. Sonra da ekranda çıkan kare kodu kameraya gösteriyorsunuz, o kadar. Uygulama gerisini kendisi hallediyor. Kamera menüsüne girdikten sonra aslında bizi son derece sade bir arayüz karşılıyor. Buradan ekran görüntüsü alabilir, mikrofona basarak konuşabilir, mevcut görüntüyü cep telefonuna kaydedebilir veya yeniden oynat menüsüne girerek SD kartınız içerisinde bulunan eski kayıtlarınıza ulaşabilirsiniz. Yön sekmesine basarak çıkan joystick benzeri menüden kamera yapan ve tilt hareketini yaptırabilirsiniz. Ama benim en çok hoşuma giden özelliği aynı hareketi görüntü üzerinde parmakla sağa sola veya yukarı aşağı kaydırarak da yapabilmek. Böylelikle tam ekran modundayken de ekranın bir bölümü yön tuşları ile işgal edilmemiş oluyor.
Bu arada görüntüye daha fazla yaklaşmak isterseniz ekranı dışarı doğru sıkıştırarak zoom yapabilirsiniz. Ancak burada tabii ki istediğiniz yere dijital olarak yaklaştığından görüntüde az da olsa bir bozulma olabiliyor. Tam ekran modundayken sol aşağıda bulunan hoparlör ve mikrofon tuşlarına basarak direkt karşılıklı iletişime geçebilirsiniz. Ve ekranın ortasına bir kere daha basarsanız bu durumda tarih ve saat haricinde başka bir göstergede olmayacaktır. Gördüğünüz gibi görüntü son derece net ve 1 saniyeden daha az diyebileceğim küçücük bir gecikme ile görüntü akışı da sağlanabiliyor. Kameranın üzerinden kızılötesi alıcılar sayesinde gece görüşü de oldukça başarılı ve net diyebilirim. Böylelikle aydınlık veya karanlık fark etmeksizin günün 24 saati boyunca gözlem yapabiliyorsunuz. Sağ üstte bulunan kalem simgesinden ise cihaz ile ilgili diğer tüm özellik ve ayarlara ulaşabilirsiniz. Buradan kameranın adını değiştirebilir, cihaz bilgilerine ulaşabilir, hareket algılama alarmını açıp kapatabilir veya SD kart bilgilerine ulaşabilir ve formatlayabilirsiniz. Ayrıca desteklediği sesli asistan uygulamalarını da görebilirsiniz. Ancak burada maalesef sadece Google Home Asistan yer alıyor. iPhone kullanıcıları şimdilik Siri veya Home uygulaması ile beraber kullanamıyor. Ama asıl önemli ayarlar aşağıda. Mesela temel özelliklerden kamerayı tavanda kullanıyorsanız görüntünün döndürülmesini sağlayabilirsiniz. Masada kullanacaksanız herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Aynı menüden konuşma şeklini de tek veya çift yönlü olarak değiştirebilirsiniz. Burada kastedilen isterseniz telsizlerdeki gibi aynı anda sadece tek tarafın konuşulabilmesi. Eğer bağlantıda sorunlar yaşıyorsanız bu özelliği tek taraflı olarak kullanabilirsiniz. Ancak eş zamanlı yani çift taraflı aynı anda konuşurken bir sıkıntınız yoksa aynen bırakmanızı tavsiye ederim. Bu arada yankı yapmaması için farklı bir odaya geçip konuşma yaptığımda sesin nasıl geldiğini bir örnekle de size göstereyim. Tekrar merhabalar. Eğer aranızda Akıllı Teknolojiler YouTube kanalına hala abone olmayanlar varsa lütfen aşağıdaki abone ol düğmesine basabilirse çok sevinirim. Teşekkürler. Evet, böylelikle kameradan nasıl bir ses geldiğini de tecrübe etmiş oldunuz. Algılama ayarlarından kameranın önünde hareket gerçekleşmesi durumunda uyarı göndermesini sağlayabiliyorsunuz. Üstelik bildirim içerisine bir fotoğraf karesi de ekleyerek hareketin kaynağını da size gösterebiliyor. Eğer bildirimlerin sıklığını azaltmak isterseniz duyarlılığı artırıp düşürebilir veya zamanlayıcı menüsünden sadece belli saatlerde aktif olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bu aşamada açıkçası keşke eklenmiş olsaydı diyebileceğim bir başka özellik de hareket algıladığında kameradan da direkt alarm çalması diyebilirim. Telefona bildirim gönderdiği gibi kameradan da yüksek sesli bir alarm çalsaydı iyi olurdu. SD kart ayarlarından hafıza kartınız hakkında bilgi alabilir, Recording Settings menüsünden ise sürekli veya sadece hareket algıladığı zamanlarda kayıt işlemine başlamasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle kayıt sürelerini azaltarak geriye dönük daha fazla kaydı saklamasını da sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak S-Link Swap güvenlik kamerası bence vaat ettiği işlevleri sıkıntılı bir şekilde yerine getirebiliyor ve özellikle evin tüm kilit noktalarına birden fazla kamera yerleştirmek istiyorsanız uygun fiyatıyla da avantaj sağlıyor. Ben evde hem güvenlik hem de evde yokken kedimizi takip etmek için kullanıyorum. Son bir hatırlatma olarak güvenlik kameralarını mümkün olduğunca özel hayatınızdan uzak tutmaya çalışın. Ayrıca adını bilmediğiniz sırf ucuz diye güvenlik kamerası da satın almayın. Sonuçta kameralardan alınan görüntüler internet üzerinde paylaşılıyor. Dolayısıyla bu aşamada S-Link gibi güvenilir ve bilen markaların ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ederim. Burada size önereceğim bir başka çözüm de kameranın kayıt yapacağı süreleri belirleyin ve sadece siz evde yokken güvenlik amacıyla kullanın. Hatta geçtiğimiz haftalarda incelemesini yaptığım S-Link akıllı priz ile kullanırsanız da evde olduğunuz saatlerde elektriğini tamamen kesebilirsiniz. Böylelikle içiniz daha da rahat olur. Boyutları itibariyle ve kurulumu ile son derece pratik bir ürün olduğundan eve geldikten sonra sadece giriş kapısı veya güvenlik için uygun gördüğünüz alanlara da rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Evet, güvenlik kamerası alacaklar için vermiş olduğum bilgiler umarım faydalı olmuştur. Sizler güvenlik kamerası kullanıyor musunuz? Cevabınız evetse hangi amaçla kullandığınızda yorumlara ekleyebilirseniz çok sevinirim. Kapatmadan önce samimiyetinize dayanarak bir kere hala abone olmayanlar varsa mutlaka abone ol düğmesine bastın lütfen. Diğerleri de videoya bir beğeni ve yorum bırakırsa çok süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknoloji içeriklerimde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ekranın bir bölümü yön tuşları ile işgal edin. Böylelikle
Hareket algıladığı sırada kameradan da direkt hareket algıladığında kameradan da direkt alarm çalması. Ya niye söyleyemiyoruz biz burayı?